Selamlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine güzel bir video çekeceğiz. Bugün ne yapacağız? Bahçemde eriklerimi sararmaya başladılar. Hepsi sararmadı, biraz yeşil olarak duruyor ama ben de sarıları toplayacağım. Erik hoşafı yapacağım. Hemen yavaş yavaş eriklerimizi toplamaya geçelim. Evet, şöyle kovayı hazırladım. Bir kovada toplayacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi eriklerimiz sarardı, bayağı başladılar dökülmeye. Yerlerden toplayacağımıza yavaş yavaş dedim ki hoşaf yapalım. Hadi bakalım başlayalım toplamaya. Evet, şöyle başlayalım eriklerimizin toplamaya. Şöyle gösterelim eriklerimizi. Evet arkadaşlar, şöyle bir kova topladım. Daha bitmedi. Hemen şuradaki dalları topladım. Şuradakileri bakın. Bunları henüz toplamadım. Şöyle gösterelim. Daha yeşil bu taraf. Güneş pek görmediği için yeşil. Onlar daha sonra. Gördüğünüz gibi şöyle bir kova erik topladım. Hemen bunları hoşaf yapmaya başlayalım bakalım. Hemen eriklerimizin saplarını, çöplerini ayıklayalım. Şöyle gösterelim. Bakın şimdi temiz olanları şu sap kısımlarını hemen ayıracağız. Başka bir şey yok. Şöyle yanımıza tenceremize koyacağız. Evet, eriklerimizi ayıkladık. Şimdi bol suda yıkayalım. Hemen bol suda yıkıyoruz. Eriklerimizin tozu, gübre gitsin. Bir daha yıkayalım. Evet, ikinci ve son suyunu da yıkayalım. Hemen kaynatalım hoşafımızı. Şu tencerede kaynatacağım. Önce tenceremin alt kısmına biraz bulaşık deterjanı sürüyorum. Bunu yapmamızın sebebi de yıkarken çabuk temizlenmesi, karalarının çabuk gitmesi. Şöyle dış kısmını hemen sürüyoruz ve ocağa koyuyoruz.
Hemen erikleri dökelim tenceremizin içine. Şöyle döküyoruz. Bir tencere eriğimiz var. Şimdi üzerine su getirelim. Suyunu dökelim eriklerimizin. Eriklerimizi koyu yapacağım suyun arkadaşlar. Konsantre şeklinde olacak. Onun için de bakalım. Şöyle biraz su getirdim. Tamamdır. Bakın bu şekilde. Tamam, iyi getirmişim. Hemen yakalım ocağımızı. Hemen biraz şimdi odun dolduracağım ki her dakika bir şeyler atmak zorunda kalmayayım. Şöyle biraz odun koydum. Biraz tahta. Çalı çırpı ne varsa tutuşturacağız şimdi ocağımızı. Hemen şimdi biraz şöyle yumurta kartonuyla ben çok kolay tutuşturuyorum. Bunları ocak tutuşturma çok iyi saklıyorum, genelde atmam bunları. Hemen tutuşturuyorum. Evet, ateşimizi yakalım. Tutuşsun bakalım. Başladı tutuşmaya. Ve kaynatacağız. Evet, kolay yanacak gibi tahtaları koyuyorum ki hemen tutuşsun. Ateşimiz artık tutuştu. Şimdi eriklerimiz kaynamaya başlasın bakalım. Evet, eriklerimiz kaynama noktasına geldi. Bakın hepsi de sarardı. Yani sapsarı oldular sıcağı görünce tabii ki de. Şimdi bunları yumuşayana kadar böyle kaynatacağız arkadaşlar. Eğer kap küçük gelecek gibi olursa, biraz öyle duruyor. İnşallah öyle olmaz. Taşmaz. Kaynatalım bakalım hoşafımızı. Küçük gelirse, taşacak olursa değiştirip başka kaba aktaracağım, daha büyüğünü arkadaşlar. Hadi bakalım kayna. Bakın hemen patlamaya başladılar bile. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi böyle kaynatalım. Evet, başladı köpürerek kaynamaya. Dediğim gibi azıcık üstünden suyundan eksiltsek olur arkadaşlar. Hemen birazcık suyundan alacağım ben bunun, taşmasın. Şöyle bir başka kaba daha sonra ilave edeceğim. Şöyle biraz eksiltelim ki şimdi kaynamaya devam etsin. Kaynasın bakalım. Kaynadı iyice, gördünüz mü? Rengi de sararmaya başladı. Tamamen yumuşasın erikler arkadaşlar. Şunlar iyice pişmesi lazım. Dağılması lazım ki tamamen karışsın konsantreye. Arada bir karıştıracağız ve böyle kaynatacağız. Evet. Bayağı bir bakın erimeye başladı. Erisin biraz daha. Şu ayırdığımız suyu da yavaş yavaş bir ilave edelim bakalım. Taşmıştı, dolmuştu ya arkadaşlar. Aldık ya biraz suyunu. Azaldı bu kaynaya. Erik hoşafımız şu anda bakın oldu tamamen. Erikler şöyle gördüğünüz gibi dağıldı. Koyu bir kıvam aldı. Devam ediyoruz. Hemen şimdi ocaktan indireceğiz. Hemen ocaktan alalım yanmadan. Bismillah. Evet, şimdi kevgirimi elime aldım. Şöyle bir kap aldım. Hemen buradan böyle süzüyoruz. Şöyle yavaş yavaş. Bakın bu şekilde süzeceğiz. Tanelerin geçmesini istemiyorum. Onun için hiç bastırmadan bu şekilde hemen suyunu biraz süzdük mü hemen yan kabımıza alıyoruz ve devam ediyoruz.
Evet, şunu şimdi az çıkın bir tutma olmuş. Hemen yıkayalım. Geçirmiş olduğumuz konsantre erik hoşafını şöyle hemen döküyoruz tekrar tenceremize. Güzel bir geçirdim. Şöyle gösterelim. Bunlar da kalan. Bunları tabii ki de ziyan etmeyeceğim. Marmelat yapacağım bunları daha sonra. Ama ben sadece suyunu, yani suyundan hoşaflık yapacağım arkadaşlar. Konsantre yapacağım. Bakın şöyle gördünüz mü ne kadar koyu bir kıvam olduğunu. Şimdi ocağa tekrar koyacağım bunu. Hemen ocağın üzerine tekrar koyalım. Çünkü soğudu. Koyuyoruz tekrar. Tekrar ocağa koyduk konsantremizi. Şimdi üzerine bir bardak şeker döküyorum. Hatta hiç dökmesem bile olur. Çünkü yerken koymayı düşünüyorum genelde ama bir bardak fazla gelmez. Hiç koymamaktan bir bardak koyduk, yeterli oldu. Şöyle gösterelim, bakın nasıl koyu bir kıvam olduğunu. Bir bardak hemen. Bu zaten süt eriği, yani öyle ekşi erik değil. Bunu hoşaf yaparken şekerini ayarlayacağız zaten. Şimdi bir tekrar kaynatalım. Evet, tekrar ateşimizi hızlandırdık. Şöyle hafif şimdi üzerinden şu köpük kısımlarını bir hafif hemen alıyoruz. Bir parça. Çok da değil. Şöyle bakın. Hemen bir hafif bunları alıyoruz ki asitlenmesin, fazla böyle kapak falan attırmasın. Şimdi kaynasın. Kaynadığı an tekrar indireceğim hemen ateşten. Çünkü pişti bu. Soğuduğu için tekrar bir kaynatmak gerekir. Evet, kaynamaya başladı konsantremiz. Şöyle. Tamam, bu kadar yeterli. Aldıkça köpürüyor zaten. Şimdi indireceğim arkadaşlar. Kıvamını gösterelim. Şu anda bakın koyu bir kıvama geldi. Erik hoşafımız, konsantremiz kıvamını aldı. Şekeri eridi. Tamamen özleşti. Artık ocaktan indirelim. Şöyle alalım bakalım. Evet. Hemen şimdi buraya kavanoz hazırladım arkadaşlar. 5 tane büyük, 2 tane küçük, ne olur bilmiyorum. Hemen dolduruyorum. Önce büyükleri dolduralım. Şöyle. Ne doldurursak. Tamamdır. Toplamda 4 kavanozumuz çıktı. Bunlar fazla geldi. Tabii ki biz göz ayarı getirdik kavanozları. Bu kadar oldu. Evet, şimdi hemen kavanozlarımızın kapaklarını kapatıyoruz. 2 geri 1 ileri yöntemiyle arkadaşlar, her zaman dediğim gibi. Hemen bir bez yardımıyla kavanozları sıkı sıkı kapatıyoruz. Hava asla kaçırmaması lazım. Hazır. Yarısını doldurduk kalanlardan. Nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Diğer kalan yarısına da su koyacaksınız bu şekilde. Bakın, böyle de konsantremiz olmuş oluyor.
İster şeker, ister şekersiz tadına bakacaksınız. Az şeker ilave edeceksiniz. İyiyse hiç gerek yok. Zaten bunlar süt eriği. Fazla şekere gerek olmaz bence. Böyle yeterli olacaktır. Bir tanesi şimdi tadına bakacağım. Bakalım şekeri az mı, iyi mi? Hiç gerek yok fazla şekere. Bu kadar da yeterli olmuş. Dediğim gibi bu süt eriği olduğu için sarı süt eriklerinden fazla ekşi değil. Bu ekşilik buna yeter. Bu şeker de buna yeter. Fazla koymaya hiç gerek yok. Çok da güzel oldu. Doğal, konsantre, katkı maddesiz erik hoşafı yaptık. Süper olmuş arkadaşlar. Umarım sizler için hazırlamış olduğum erik hoşafı, konsantre erik hoşafı tarifimi beğenmişsinizdir. Ayırdığımız çekirdekli kısmından da marmelat yapacağım arkadaşlar. Onları da tekrar böyle tamamen soğusun geçireceğim kevgirden ve şeker ilave edip onu da marmelata dönüştüreceğim. Çekirdeklerini de tabii ki de ayıracağım. Onu da o şekilde değerlendireceğim. Şimdilik benden bu kadar. Videomu burada bitiriyorum. Videomu beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olun. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel tariflerde görüşmek üzere.